Merhaba Akşam Samanlar Birlikamıza hoş geldiniz. Futbol 2026'daki gelişmelerle karşınızdayım arkadaşlar. Gelenler olsun, gelecekler neler? Bu videomuzda onlara bakalım. Öncelikle Cuma günkü gelişmeyle başlayalım. Cuma günü sabahleyin sürpriz bir bakıma girdi oyun ve güncelleme geldi. Bende 65 küsür megabayt güncellemeydi ama bazı arkadaşlarımızda 2 GB'dan fazla gözükmüş. O durumlarda bazı cihazlarda telefon oyunu baştan indiriyor arkadaşlar. Bazı cihazlarda öyle bir sıkıntı yaşanmakta. Hani bu mini bakım bayağı bir oyunu tekrar indirme gibi bir şey olmakta. Bunun da amacı oyundaki bu özellikle hileyi çözmekti aslında. Birkaç sorunu Konami düzelttiğinden bahsetti. Özellikle de diziliş hilesi vardı ve bu açığı kullanıp derece kasan arkadaşlar, klasmanda üst sıralara çıkan kişiler vardı. Hatta Konami Perşembe günü onların derecelerini silmişti. 1200'e düşürmüştü. Ama yine tabii Perşembe günü bu hile yapılmaya devam etti. Cuma sabahı da bu sorunu çözdüler. Keşke Perşembe sabahı o bakımda çözselerdi ama Cuma sabahına ertelendi ve onunla birlikte de birkaç sorunu düzelttiklerinden bahsettiler. Ve bununla alakalı da Konami dedi ki bu sorunların telafisi daha sonra sağlanacaktır. Şimdi oyunda telafi hediyelerine baktığımızda eskiden PES zamanında e-futbol parası verirlerdi. E-futbolda ağırlıklı olarak GP hediye ettiler. Geçen bir arkadaşımız hatırlatmıştı. E-futbolda da yakın bir zamanda bir e-futbol parası özrü olmuştu diye. Genelde Konami en iyi yapacağı şey bir 100 futbol parası vermek olur. İkinci ihtimal öğe seçici verir arkadaşlar. Oradan biz DP, pozisyon antrenörü falan da seçebiliriz. En kötü ihtimal ise 10.000 ya da 30.000 GP. Konami'nin telafi hediyeleri bunlar olmakta. Bunlardan bir tanesini büyük ihtimalle bize verecektir arkadaşlar. Bu da telafi hediyesinden önemli olan oyunu düzeltmeleri. Sadece bu değil. Oynanış anlamında da büyük sıkıntılar var. Belki onu bir sonraki güncellemede gelen tepkilere göre değiştirebilirler. Özellikle de savunma anlamında bayağı sıkıntı var. Oyunu defansif kısmında oyuncuların savunma, pozisyon alma gibi durumlarıyla alakalı çok fazla tepki bulunmakta. Sosyal medyada, Twitter'da da böyle yabancıların da yaptığı yorumları da takip ediyorum arkadaşlar. Konami de belki bu gelen tepkilere göre bir sonraki güncellemede bazı düzeltmeler yapabilir ama şimdilik onlarla alakalı bir açıklama bulunmamakta. Bazı sorunların, hataların ama hala devam ettiğinden bahsediyorlar. Mesela o görevler kısmında, hazine zinciri kısmında hediye alındıktan sonra alınmamış gibi gözükebilir diyor ama birden fazla vermem diyor Konami. Böyle bir durumda üst menüye geri dönün diyorlar ya da oyuncu kartlarında kart gösterimlerinde güçlendirici ile alakalı bazı sorunlar yaşanabileceğinden değiniyorlar. Bunları da yakın zamanda düzeltiriz dediler. Oyun içerisindeki böyle görüntüyle, görünümle alakalı bazı sorunlar arkadaşlar. Oyun içerisindekileri geçtiğimizde kampanyadan dolayı böyle bir etkinlik geldi Perşembe günü. 2 haftalık bir etkinlik, 1,5 hafta daha süremiz var. Burada birazcık zorluğu arttırdığımızda arkadaşlar rastgele güçlendirici verilmekte. Hani belki hızlı bir şekilde ilk başlangıçta oynuyorsak başlangıç zorluğunda DP'nin yanında GP vermekte. Birazcık daha gücü arttırıp rakibin gücünü arttırdığımızda rastgele güçlendirici hediyesi olduğu için buna dikkat ederek isterseniz bu mücadeleleri oynayabilirsiniz. Kendimiz oynamasak bile etkinlik ayarlarından YZ kontrolü seçerek telefona da oynatabiliriz. Kendimiz kadroyu hazırlarız. Yapay zeka bizim yerimize oynayabilir. Sadece burada etkinliği seçerken en azından en düşük böyle profesyonel seçersek etkinliğe göre de değişiyor tabii arkadaşlar bu. Rastgele güçlendirici hediyesini alabiliriz. Perşembeye kadar süresi olanlara baktığımızda klasik her hafta gelen etkinliğimiz Player of the Week ücretsiz açma hakkı veren etkinliğimiz yapay zeka bölümünde, online maç bölümünde, o PvP bölümünde 50 futbol parası kazandığımız etkinlik var. Ortaklaşa maç etkinliği, paketlerimiz Bonucci oyuna ilk defa eklendi. İlk Epic kartı bu şekilde. İlerleyen dönemlerde de muhakkak başka kartları gelecektir. Nagatomo arkadaşlar özel gol sevinci var. Bu sağ üst taraftaki sosyal medyada Twitter'da görmüştüm ben de. Bir de kartın da o sol altında da o simge özel gol sevinci olduğunu belirtiyor. Costa Curta'nın çok genç kartı geldi. Seviyelerinde hızlı bir şekilde bakacak olursak Nakatomo 104'e kadar da çıkabiliyor. Yorumlarda bir arkadaşımız demişti. At vücut gücüne normalde 13 basıyor arkadaşlar otomatik basımda. Oradan bir tane alıp pasa verdiğimizde 2 tane 4'ten 6'ya çıkarmış oluyoruz. Bu şekilde 104 oluyor. 104'lük hanede pike yapan orta becerisi var. Ama fazlası çok yüksek değil. Pasları da 90'a yakın. Hızlı. Savunması da iyi bir hücumcu bek kendisi. Öyle fiziksel olarak ama çok güçlüdür. Boyu 1.70. Fiziksel temas, sıçrama gibi değerleri. Kafa vuruşu özellikle bayağı bir zayıf kendisinde. Bonucci'ye baktığımızda 1.90 boyunda oyun kurucu geldi. Defansif özellikleri muhteşem. 100 ve üzerinde. Hızı da stoper için iyi. 81 ve 4 tane basılmış. Hani istenirse belki arttırılabilir. Hız hızlanması 81-78. Fiziksel temas 89. Sıçrama 86. Kafa vuruşu 84. Savunmacı bek olarak gelen Costa Curta'ya baktığımızda hatta stoper olarak geliştirirsek arkadaşlar yüzlere kadar filan defansif özelliklerini çıkarabiliyoruz. 107 ya da 108'lik stoper özelliğine sahipti. Geldiğinde incelemiştik. Stoperde oynatırsak da
etkili, hızlı bir stoper kartı olacak. Hatta fiziksel teması biraz daha arttırılacak. Stoperde de çok iyi oynayacak bir isim kendisi. Stoper için belki boyu çok uzun değil. Sıçramayla onu kapatabilir. Bek olarak baktığımızda savunmacı bek. Savunması çok iyi, hızı iyi, dayanıklılığı iyi. Oyunun en iyi savunmacı bek kartlarından bir tanesi. Hücuma da geldiğinde paslarına baktığımızda iyi, falsosu kötü ama savunma bakımından çok iyi bir karta sahip. Player of the Week paketi ilk Player of the Week paketimizde eFootball 2026'daki artık böyle düzenli devam edecek maçlara bakarak arkadaşlar. Çünkü maçlar başladı. Milli takım maçları var. O zaman da milli takım maçlarından getiriyor Konami. Sonra lig maçları, Şampiyonlar Ligi grup maçları, o lig maçları da başladıktan sonra Şampiyonlar Ligi Player of the Week paketi de gelecektir. Bundan sonra haftalık maçlara bakarak Player of the Week paketleri gelmeye başladı ve devam edecek. Seviyelere baktığımızda bazı menajerlerde tabii bazı oyuncular bir üst seviyeye çıkmakta. Örneğin Richarlison Beckenbauer menajeriyle 100 seviye ama bizdeki Amorim'le Mourinho'yla 99. Bazı menajerlerde bu seviyeye çıkarken bazılarında bir tık daha düşük kalabiliyor oyuncular. Perşembeye kadar süresi devam edeceklere baktığımızda bu paketin süresi Perşembe doluyor. 200 oyunculu pakette eFootball 2026'nın ilk Epic Showtime paketiydi. 2 Epic 2 Showtime'lı bir paketti. Perşembe günü bu pakette kaldırılmış olacak. Bu paketimiz de Perşembe günü geldi arkadaşlar. 2 ay süreli diyebiliriz. Daha 50'den fazla gün var. Burada Szoboszlai'nin güçlendiricisi var. Diğerlerinde güçlendirici bulunmamakta. Konami bu tarz paketleri getiriyor, lig paketlerini. 1-2 ay duruyor bunlar. Sonra süresi bitince yeni bir lig paketi getirmekte. Kampanyadan dolayı da bu paketten 4 tane ücretsiz açma hakkı veriyorlar. Eğer maçlarımızı oynadıysak 4'ünü de kazanmışızdır arkadaşlar. 4'lüyü de birden açabiliyoruz. eFootball 2026 ile gelen bir özellikti bu. Mesela en fazla ne kadar açabiliyoruz onu merak ediyorum. Mesela Raul tarafında ben biriktireceğim. 10'dan fazla açtıracak mı yoksa maksimum 10'lu mu açabiliyoruz? Geçen sene mesela Drogba'dan belki zamanla çok birikmiş olabilir. Ben yedek hesapta bayağı bir biriktirmiştim. Böyle 30'dan fazla birikmişti. Üşeniyordum onu tek tek açmaya ama açtığımız zaman da çok vakit kaybediyordu. O animasyonu görme, geçme falan. En azından bu şekilde toplu açabiliyoruz. Maksimum belki 10 olabilir arkadaşlar. Onu da ben biriktireceğim. Görelim bakalım. Her hafta Perşembe günü güncellenen GP mağazasına baktığımızda avatar olarak Nagatomo'yu getirdiler. Buradan bir de haftalık öğeler alabiliyoruz. Rastgele güçlendirici, pozisyon antrenörü gibi. GP'miz fazlaysa buradan her hafta birer tane alabiliriz. Bir de 10.000 DP, 4.000 DP gibi öğeler de satılmakta. 10.000 DP 50.000'de. GP'miz fazlaysa buradan bu alışverişleri gerçekleştirebiliriz. Bu kampanyanın arkadaşlar ikinci haftasında olduğumuz için buradaki hediyeleri bu hafta maç oynayarak almıştık. Hani belki çok fazla maç oynayamadıysanız yedek hesabınız varsa oynadığımızda bu hediyeleri alıyoruz. Statta kullanacağımız birkaç tane böyle öğe verilmekte. Bir de 2 tane ücretsiz açma hakkı o Inter'li United futbolcuların olduğu yerden. Önümüzdeki perşembe 50 futbol parası alacağız bu yolun ilerleyen kısımlarında arkadaşlar. Formalara baktığımızda yorumlarda bir arkadaşımız formalar güncellendi dedi. Ama bazı arkadaşlarımız da güncellenmedi dedi. Ben de bir bakayım dedim arkadaşlar, formalar güncellendi mi? Ben geçen hafta bakmamıştım Süper Lig takımlarımızın formalarına. Hani çoğu arkadaşımız da güncellenmedi yazmıştı. Şimdi baktığımızda Galatasaray'da 5 yıldız gözüküyor. Ama sponsor bu. Fenerbahçe'de mesela Çobani olması lazım. Otokoç. Ama Çobani'ydi. Güncellenmemiş. Beşiktaş'ta sponsor değişmemişti. Beko'ydu. Ha, belki forma yenilenebilir arkadaşlar. Yani formalar yenilenmemiş. Galatasaray'ın sponsorunu hatırlamıyorum ama armasının üstünde 5 yıldız kullanılmakta. Formalarla alakalı şu anki durum bu arkadaşlar. Yani tam bir güncelleme görmüyoruz. Belki hani yakın zamanda konumu düzeltirim ya da bir sonraki güncellemeyi de belki bekleyebilir. Bir sonraki güncelleme de böyle Eylül ayında olsa, yeni sezon 11 Eylül'de başlayacak. Belki o zaman takımlarımızın formalarını güncelleyebilirler. Oyunda bugün biteceklere baktığımızda klasik etkinliklerimiz tur etkinliği ama bu tur etkinliğinde farklı olarak 5 yıldızlı adaylı sözleşme vardı arkadaşlar. Konami buraya 5 yıldızlı adaylı sözleşme eklemezdi. Sezonun ilk pazartesi tur etkinliğiydi bu. Acaba yarın da böyle 5 yıldızlı verecek mi? Belki 4 yıldızlı böyle düşürerek mi devam edecek? Bunu yarın öğrenebileceğiz arkadaşlar. Ben de yarın oyuna girdiğimde ilk olarak bakacağım şeylerden bir tanesi de bu olacak. 50 futbol parası kazandığımız etkinliği oynamadıysak da bugün son gün, yarın sabah 5'e kadar süremiz var. Yarın yeni böyle bir etkinlik gelecek arkadaşlar. Chelsea Epic paketi içinde bugün son gün. Yarın yeni Epic paketimiz var. Chelsea paketinde de Makalele, Drogba, Lampard yer alıyordu.
Yarın geleceklere baktığımızda Showtime paket, hücum futbolcuların yer aldığı Showtime paket var. Bir de pazartesi etkinliklerimiz, tur etkinliği, 50 futbol parası kazandığımız online maç etkinliği yarın bizleri beklemekte. Showtime futbolcular perşembe günü açıklanmıştı. Seviyeler de açıklandı arkadaşlar. Seviyelere baktığımız EFUP uygulaması tüm her şeyi bizlerle paylaşıyor. Bir renkli kartların seviyeleri, özellikleri belli değil. Showtime futbolcularımıza da tek tek baktığımızda Erling Haaland'ın o kendine has 2 tane becerisi çok güzel. Canla başla bitiriş, adelen kafa vuruşu var. Ortadaki ise Mitoma, sol kanat futbolcusu. Dinamik depar var ve kıvrak hareketlenme. En sağdaki isim ise Lukaku. Onda pas becerisi var. Konami son dönemlerde santraforlara pas eklemeye başladı. Öngörülü pas becerisi bulunuyor. Erling kanattan başlayalım arkadaşlar. 106 seviyeye kadar çıkmakta. Menajerimiz herkese hediye edilen Amorim, birçok menajerde ama kendisi 106 seviyeye kadar çıkıyor. Akrobatik bitirişi var. Canla başla bitirişi var. Adelen kafa vuruşu var. Uzun boylu bir isim. Yani değişik goller de kaydedebilir. Hem havadan hem ayağıyla. Özelliklerine baktığımızda ofansif farkındalığı 97. Bitiricilik 96. Kafa vuruşu 81. Hızlanma, şut gücü. Buralar çok iyi. Sol ayağıyla böyle füzeler yolluyor. Normalde normal kartı bile çok sert şut çekmekte Erling Haaland'ın. Fiziksel temas 96. Şimdi Erling Haaland'daki sıkıntı denge sorunuydu. Top kontrolüydü. O topu sürebilmesi, dönebilmesi, o tarz sıkıntıları vardı. Bu kartında top kontrolü 81, top sürme 83, sıkı top tutma 79. Öyle çok düşük değil, çok yüksek de değil. Ama hızlanması, farkındalığı yüksek. Savunma arkasına, kurnaz oyun tarzına sahip. Fırsatçı golcü olsaydı boyuna savunma arkasına da koşu yapardı. Havadan oynuyorsak özellikle o anlamda da etkili. Topla buluştuğunda ceza sahası dışından, içinden birçok yerden etkili şutlar çekebilecek bir isim. Ben fırsatçı golcü olmasını şahsen daha çok tercih ederdim. Şimdi bir de savunma arkasına çok fena oyuncular kaçıyor. Fırsatçı golcüler de bayağı koşu da yapıyor. Yani çıkarırsak yarın bu kartını deneriz arkadaşlar. Lukaku'ya baktığımızda 105 çoğu menajerde. Ama Beckenbauer menajeriyle 106'ya da çıkıyor arkadaşlar. Becerilerine baktığımızda mücadele ruhu, anında şut, kafa, uzak mesafe plaseci, tek pas, dış plaseci, penaltı uzmanı, ara pası verme, hava üstünlüğü ve öngörülü pas. Beckenbauer'de 106'lık haline baktığımızda 1.91 boyunda, 90-93 hızlanması var. Şut gücü 90, güçlü ayağı, sol ayaktır kendisinin. Fiziksel temas 90, dengesi 76. Top kontrol, top sürme gibi değerleri de 80'in birazcık üzerinde. Ofansif farkındalığı 96, bitiriciliği 97, kafası da 81 olan bir isim. Falsosu 80, oyun tarzı fırsatçı golcü, kendisi bir süre sakat arkadaşlar. Kasım ayında sahalara dönecek denmişti. Dönüşü Kasım'da olur ama form tutması. Şimdi bunlar Showtime futbolcular, oynadıkları maçlara göre de form durumu güncellenen isimler. O anlamda sıkıntı da tabi ilerleyen dönemlerde olabilir Lukaku'da. Diğer Showtime'ımız Mitoma, kanat futbolcusu. Orta uzman oyun tarzıyla geliyor. Ortalarını şimdi pike yapan orta becerisi yok kendisinde. Falsosu düşük. Pasları 92-85, bitiriciliği 81, hızlı, top kontrolü, çalımları da güzel bir isim. Ben renkli kartlarını bazen denemiştim. Çalım anlamında da güzel aslında çalımlar yapıyor. Bu kartı tabii daha iyi kendisinin. Hızlanma, şut gücü 93-93-90. Top kontrolü, top sürme oralar 100'e yakın. Paslar 92-85. Farkındalığı, yüksek tampası, bitiriciliği 80'in üzerinde. Fiziksel temas 71. Kafa sıçrama oralar çok kötü. Duran top, falso oralarda düşük. Çalım becerileri var. Yerin orta, dış plaseci, taban kontrolü, ara pası verme, dinamik depar ve kıvrak hareketlenme kendine has beceriler arkadaşlar. Diğer gelişmelere devam ettiğimizde Perşembe günü şu anki kampanyanın son haftasına giriyoruz arkadaşlar. Ve Perşembe günü maçlar oynadıkça buradaki hediyeleri kazanacağız. Stadyumda kullanabileceğimiz yine bir öğe veriyorlar. DP'ler veriyorlar. 50 futbol parası ekstra. Kampanyada bu Perşembe günü buradan kazanacağız adımlarla birlikte. Ve Konami demişti ki ve geçtiğimiz hafta içerisinde de belli oldu. Ağustos'un son haftalarında bu büyük ihtimalle önümüzdeki Perşembe getirebilir arkadaşlar. İngiltere Ligi'nde yılın takımı. Oyun içerisinde de geçen hafta oylar vermiştik. Oyunda hani oylarla en iyi 11 bu şekilde seçildi. Ama gerçekten İngiltere Ligi'nde de en iyi 11 böyle seçildi. Konami de şu açıklamayı yapmıştı. Ağustos ayının sonuna doğru oyunda bir kampanya düzenlenecek. Ve seçilen 11 oyuncu öne çıkanlarda yer alacak. Hem kampanya düzenlenecek diyorlar hem de bu 11 oyunculuk bir paket olacak arkadaşlar. Buradan belki birkaç tane ücretsiz açma hakkı da verebilir Konami. İsimlere baktığımızda Sels, Van Dijk, Herkes, Saliba, Gabriel, stoperler aslında güzel. Rice var Arsenal'dan. Gravenberch, McAllister, Muhammed Salah o yılın oyuncusu seçilmişti. İshak da Liverpool'a transfer olacak diyorlar ama henüz daha olmadı. Çok da haberlerde geçti.
Öyle bir hamle de yaparsa hem Ekitike hem Isak, kanatlarda da yetkili isimleri var. Liverpool'un hücum hattı daha da tehlikeli olacaktır. Ve Chris Wood, bu isimler İngiltere'de yılın 11'ine seçilen isimler. Büyük ihtimalle önümüzdeki Perşembe böyle bir kampanya gelebilir arkadaşlar. Ayrıca yorumlarda bazı arkadaşlarımız da sormakta. Mesela arkadaşlarımız şu yorumu yapıyor. Şu an 1 milyona girdim. Hani yeterli mi yorumu yapılmakta. Şu an 1 milyona girsek de arkadaşlar ama bizi geçebilir arkadaki arkadaşlarımız. Bu hediye 11 Eylül'de verilecek. O yüzden 11 Eylül'e kadar yapacağımız sıralama, o son gün son saatlerde yapacağımız sıralama çok önemli. 11 Eylül'de sezon bittiğindeki sıralamamıza Konami bakıyor. 11 Eylül Perşembe günü sabah 5'te oyun bakıma giriyor. İşte o an, o son andaki sıralama çok önemli. Orada 1 milyonda orada 1 milyon içerisinde olmamız lazım. Şu an belki ilk 900 bindeyizdir. 900 bin sıralama yapmışızdır ama önümüzdeki günlerde arkalardan belki gelip bizleri geçecek insanlar olabilir. Belki bazı oyuncuların yedek hesapları vardır. Oralarda da sıralama kasabilirler. Olabildiğince yukarı sıralara çıkarsanız iyi olur arkadaşlar. Bu hediye 11 Eylül'de verilecek ve o anki sıralamamız, o son sıralama çok önemli. Buna dikkat etmek gerekiyor. YZ etkinliğindeki maçlar sıralama sayılmıyor. PvP online maç kısmındaki maçlara sıralamaya bakılmakta. Şu anki sezon 11 Eylül'de bittiğinde ilk 1 milyonun içerisinde olanlara da 11 Eylül'de Konami Isco'yu hediye edecek. Oyundaki gelişmelere, birçok gelişmeye değindik arkadaşlar. Sizler de tüm bunlarla alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Şimdiden sizlere mutlu, sağlıklı, güzel bir hafta dilerim. Hoşçakalın.